Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Asus'un ilk defa ürettiği Rapid Trigger klavye olan Asus ROG Falchion AES HFX klavyesini anlatacağım. Ben HFX diyorum arkadaşlar bu klavye. Çünkü ilk defa olduğu için başka klavyelerle karışma ihtimali yok. HFX deyip geçeceğim. Bilginiz olsun. İlk çıktığı günden beri arkadaşlar ben bu klavyeyi aldım ve o zamandan beri kullanıyorum. Gayet de fazlasıyla memnunum. Fiyat olarak 5500 lira falan almıştım. Sonrası fiyatlar ne oldu bilmiyorum. Ama en ucuz Rapid Trigger yani Hall Effect dediğimiz klavyelerde zaten 4000 lira. Bunu da böyle bir kıyaslama yapın lütfen. En ucuzu 4000 liraysa bu da 5500 liraysa artık yükselmiştir büyük ihtimal. Yani 6000 liraysa ona göre bir kıyaslama yaparsınız. Pahalı ucuz diye. Ama genel olarak Rapid Trigger klavyeler pahalı. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Kutu içeriğine geldiğimiz zaman arkadaşlar kutu içeriğinden koruma kabıyla çıkıyor. Bu koruma kabı işte toz geçirmesin vesaire vesaire bu gibi şeyler için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yükseklik için de kullanabilirsiniz. Sabit bir yükseklik veriyor klavyeye. Aklınızda olsun. İçinden sticker, kullanım kılavuzu, keycap sökücü bir de şu an üzerinde görmüş olduğunuz Type-C kablo ile birlikte geliyor. Aklınızda bulunsun. Yüzeysel özelliklerinden bahsetmem gerekirse klavye plastik kasa arkadaşlar. Kablo ile 8000 Hz destekli, kablosuz kullanım maalesef yok. Keycaps'ler ABS UV destekli plastikten yapılmış. Switch'ler ise Rapid Trigger Switch yani 0.1 mm ile 4 mm arasında hassasiyet sağlayabiliyor. Burada size bir dipnot geçmek istiyorum. Yani bir yerde RT görürseniz, HE görürseniz, Rapid Trigger görürseniz, Hall Effect görürseniz bunların hepsi magnetik switch olduğunun anlamına geliyor. Tabii ki de özellikleri değişebiliyor. Bazıları 0.4 milimden başlar ya da Asus ROG gibi 0.1 milimetreden başlar. Hepsi genel itibariyle 0.1 milim yazar ama hepsi 0.1 milim vermez. Aklınızda olsun. O kalitesinden kalitesine değişiyor. Bu arada magnetik switch ile mekanik switch arasında kesinlikle fark olduğunu da söyleyeyim. 30 saniyenizi alacağım. Biliyorsunuz ki ben ürünleri kendi imkanlarımla alıyorum ve şeffaf bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu yolda gerçekten bana destek olmak isterseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilir ya da herhangi bir şekilde yorum yazabilirsiniz. İnanın bana sadece bu video bile 115 GB ve 2 günümü aldı. İşten geliyorum. Herhangi bir hazırlığım yok. Zaten genel olarak bütün videoları bu şekilde çekiyorum. Çünkü öbür türlü bir haftada bir video bile yayınlayamam. Ailem var, onunla uğraş, bununla uğraş derken anca vaktim oluyor. Vaktinizi aldım. Kusuruma bakmayın. Videoya devam edelim. %65'lik olarak tasarlanan bu klavyede Page Up, Page Down, Delete tuşu da eklenmiş. Bazılarında ekleniyor, bazılarında eklenmiyor. Yani ne artı ne eksi. Burada gördüğünüz rakamları F tuşuna çevirebilirsiniz bir anda. FN insert yaparsanız arkadaşlar artık buradaki gördüğünüz tüm rakamlar F tuşu olarak kullanılıyor. Tekrar FN insert yaptığınız zaman 1, 2, 3, 4 olarak tekrar kullanılabiliyor. Yarı kullanışlı, yarı kullanışsız. Ben şimdiden size söyleyeyim. Bazı oyunlarda böyle işte 1'e basmanız gerekiyor hem de F2'ye basmanız gerekiyor. Bu yüzden çok kullanışlı değil. Bazılarına göre çok kullanışsız değil. Yani buna karar verecek olan aslında sizsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi şu üst taraf şöyle parmaklarımda gösteriyorum. Burası akrilik bir yapıda, camsı bir yapısı var. Korumalı stickerle beraber geliyor ama şu dışarıda böyle mavi bir etiketi var. Onu kopartın arkadaşlar. Dikkat edemiyorsanız bence sticker'ı çözmeyin çünkü çizilme ihtimali var. Eğer korurum diyorsanız da isterseniz sticker'ı çözebilirsiniz. Klavyenin kasasına geldiğimiz zaman üst plate hariç her yer plastikten üretilmiş. Üst plate ise alüminyumdan üretilme. Bu ne işimize yarar derseniz de arkadaşlar bu genelde sağlamlık bize katıyor. Eğer switchlerini değiştiririm, işte switch çıkartırım derseniz üst plate'in alüminyum olması aşınmayı engelliyor. Ağırlık ise 655-656 gram ağırlığında olduğunu söyleyeyim. Esnemesi ise neredeyse yok gibi. Elbette biraz var plastik olduğu için ama genel itibariyle güzel bir klavye olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu klavyenin diğer klavyelerden ayıran özelliği ise şimdi gösterdiğim bu arka kısım arkadaşlar. Gelelim şimdi bu arka kısmı size anlatmaya. Sağ tarafta mıknatıslı bir şekilde Rapid Trigger özelliğini gündelik kullanımda kapatmamıza yarayan bir switch bulunmakta ve kullanımı gerçekten çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Parmaklarımı koyduğum yerlerde görüyorsunuz 2 tane Type-C girişi var. İsterseniz bu klavyeyi 2 tane bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Geçiş için ortadaki anahtarı kullanmanız yeterli. Sağ ve sola şeklinde. Tabi isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız sağ taraftaysa sağ tarafı ya da sol taraftaysa sol tarafı kablolamak için kullanabilirsiniz. Hani sağdan sola girdiği zaman çapraz bir kablo görünümü
çok güzel gözükmediği için bu tarzda da kullanabilirsiniz. Sol taraftaki tuşa geldiğimiz zaman gerçekten yine bir ROG gözü görüyorsunuz. Burada 5 tane program üzerinden geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela RGB kısmı, ses kısmı, multimedya olarak ya da tuşların aktive mesafesini ayarlama ya da özelleştirdiğiniz bir bölüme buradaki tuş vasıtasıyla geçiş yapabiliyorsunuz. Burası ise dokunmatik olan kısım. Buranın çalışma mantığı şöyle. Buradan mesela RGB kısmına geldiğin zaman açmak için sağa, kapatmak için sola, komple kapatmak için ise çift tıkla modları yapabiliyorsunuz. Yine multimedyada da aynı şekilde çift tıkla yaptığınız zaman sustur moduna geçer. Tek tıkladığınız zaman play tuşuna geçebiliyor arkadaşlar. Ya da kendinize göre bu kısmı da özelleştirebiliyorsunuz. Keycaps'lere geldiğimiz zaman Cherry profilinde ABS plastik Double Shot UV desteğiyle birlikte geliyor. Maalesef Türkiye'de PBT olan modeli yok. Büyük enter ve Türkçe puntolarla geliyor. Türkçe puntolar kesinlikle ROG puntolarına göre sırıtıyor. Bunu da buradan sizlere söyleyeyim. Switchlerine geldiğimiz zaman bu klavyede Asus ROG HFX manyetik switchler kullanılıyor. 0.1 mm'den 4 mm'ye kadar çalışma mesafesi var ve gerçekten çok stabil çalıştığını sizlere söylemek isterim. Özel olarak üretildiğinden dolayı maalesef bu klavyede Getoron gibi markaların manyetik switchlerini kullanamazsınız. Switchler arkadaşlar kuzey yönünden RGB'li bir şekilde geliyor ve daha böyle yayılımlı olması için buzlu camdan üretildiğini söylemek isterim. Buzlu cam dediğime bakmayın. Orada bir cam yok. Yani buzlu bir yapısı var RGB kısmının. Bu yüzden RGB'ler çok daha dağılımlı, çok daha smooth bir şekilde gözüktüğünü sizlere söyleyeyim. Aynı zamanda switchlerin içine açıp baktığımız zaman da looplanmış olduğunu söyleyebilirim. Aslında loop'u yani yağ biraz az gibi ama idare eder ve ses deneyimi muazzam derecede güzel. Tabi bu ses deneyimine klavyenin içerisindeki olan gasket mount tarzında eklentiler de eklenince ses muazzam bir seviyeye ulaştığını sizlere söyleyeyim. Ve aynı zamanda şöyle açıp göstereceğim eğer çıkartabilirsem. Evet, Space tuşunu çıkarttım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altına Space tuşunun yalıtım yapmış. Biz zaten kendimiz yaptığımız zaman yalıtım koyuyorduk ama artık büyük markaların da buna önem gösterdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. İsterseniz yazım deneyimine geçelim. Teknik verileri biraz detaylandırmam gerekirse arkadaşlar bu klavye kablolu bir şekilde 8000 Hz destekliyor. Siz isterseniz 1000, 2000, 4000 ve 8000 kullanabilirsiniz. İşlemciyi yormasına gelecek olursak %15 ile %18 arasında işlemciyi yoruyor. Klavye mouse'umuzu da 4000 Hz'de kullanıyoruz ve bu da %18 kadar yorduğunu düşünürsek gerçekten işlemcimize büyük yük bindiğini söylemek isterim. Benim işlemcim i5 12400F ve herhangi bir sorun yaşamadım. Mouse'umu 4000 Hz'de, klavyemi ise 8000 Hz'de kullanıyorum. Mouse'umu 8000 Hz'e çektiğim an işler sıkıntıya bindiğini size söyleyeyim. Eğer sizde i5 12400F'ten daha düşük bir işlemciniz varsa sorun yaşama ihtimalinizi göz önünde bulundurun derim sizlere. Ben en azından mouse'umu da 8000 Hz yaptığım zaman sorun yaşıyorum. Gelelim diğer özelliklere. SnapTap ve Rapid Trigger burada önemli olan Rapid Trigger arkadaşlar. SnapTap neden değil? Çünkü ben bunun için bir video yapmıştım. Hangi model hangi marka olursa olsun %90'ında bu SnapTap özelliğini kullanabilirsiniz. İsterseniz videoya gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Linkini aşağı bir yerlere bırakacağım. Oradan gidin izleyin ve kendi klavyenizde uygulayın. Oluyorsa yorumlar kısmına yazarsınız. Çok memnun olurum. Zaten yorumlar kısmında bir dünya arkadaşımız bırakmış. Sağ olsun var olsunlar hepsi. SnapTap özelliği kısaca ne demek? D'ye bastınız, aktive ettiniz. Normalde A'ya bastığınız an karakteriniz olduğu yerde durması lazım. Ama artık SnapTap özelliğini açarsanız A'yı otomatik olarak aktive ediyor ve karakteriniz sola doğru gitmeye başlıyor. SnapTap'in tamamen özelliği bu. Yani karakteriniz hiçbir şekilde olduğu yerde durmuyor. Normalde manyetik switchlerde SnapTap olmadan D'ye bastınız, A'ya bastınız, durdu. D'den çektiniz, sola doğru hareket etti. Yani burada bir milisaniye durma yapıyordunuz. SnapTap'le artık o durmayı yapmıyorsunuz. Tabii ki de bu SnapTap özelliği bazı oyunlarda kicklenmeye sebebiyet veriyor. Yani atılmaya sebebiyet veriyor. Direkt olarak bir yazılım cezası değil diye biliyorum. Ama siz yine de kullanmayın. Ne olur ne olmaz. Rapid Trigger özelliğine geldiğimiz zaman özetle anlatacağım. Sebebini zaten söyleyeceğim. Basma mesafesini ayarlayabildiğiniz, 0.1 mm dokunma bile ayarlayabildiğiniz, sonrasında ise anaktivite yani
aktivitesizlik mesafesini de ayarlayabildiğiniz bir özellik. Bu manyetik switch olduğundan dolayı mekanikte bunu yapamazsınız. Mekanikte hiçbir zaman bu özelliği kullanamazsınız. Çünkü basım mesafesi vardır. Böyle basarsın aktive olur ya da çeker bırakır sonra bırakır. Yani anaktivite ve aktivite mesafeleri manyetikte belirlidir. Rapid Trigger'de ise bunu kendiniz belirliyorsunuz. Bunu tam olarak anlamak için maalesef arkadaşlar ben kullanarak öğrendiğimden dolayı yani bir türlü anlayamamıştım. Kullanınca anladım ki bu başka bir dünyaymış ve gerçekten faydalı olduğunu siz de göreceksiniz. Özellikle küçük küçük adımlarda inanılmaz faydalı oluyor. Umarım bir gün alırsınız ve kullanırsınız. İlla bu klavye olmak zorunda değil. Dediğim gibi RT, HE, Rapid Trigger, Hall Effect klavyelerden bir tanesini almanız yeterli bu özelliği kullanmak için. Tabi bu gibi klavyelerde daha smooth, daha stabil çalıştığını da sizlere söyleyeyim. Eksi ve artılarından bahsedeceğim ama öncelikle eksileriyle bir başlayalım. Keycaps'lerin ABS değil PBT olmasını isterdim. Şu anki gördüğünüz keycaps'ler ABS UV Double Shot diye geçiyor. Tabii ki de siz PBT bir keycaps alabilirsiniz. Bu yüzden en azından tolere edilebilen bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. F tuşlarının olmaması çok kötü. Kimilerine göre mesela ben F tuşlarını çok kullanıyorum. Eğer siz F tuşlarını çok kullanmıyorsanız sizin için bir eksi sayılmaz bu. En sıkıntılı olan kısım ise maalesef switchler. Bu klavye Asus ROG HFX magnetik switchleri için özel tasarlandığından dolayı Getoron gibi markalara bu klavyede kullanamıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Ya kullanmam geçerim diyebilirsiniz ama 2 sene sonra bunlardan bir tanesi bozulursa arkadaşlar içinden yedek çıkmadığı için de ne yapacaksınız? Servise gideceksiniz ki servisten bunun yedek switch'ini alma ihtimaliniz neredeyse yok gibi. Amerika'dan getirteceksiniz. Minimum $30 tutar ki o da zaten maliyetini siz zaten anlıyorsunuz. Sadece bir switch için o da bulursanız tabi $30 kadar ödemek zorunda kalırsınız. Aklınızda olsun, bu bence en büyük eksizlerinden bir tanesi. Tolere edilmeyecek Türkiye şartlarında gidip biz Asus'un switch'ini bulamayacağımızdan dolayı bence bu bunun en büyük eksiği. Artılarından biraz bahsetmem gerekirse çift bilgisayara bağlamamız ve sadece iki bilgisayar arasında geçmek için bir tuşu hareket ettirmemiz muazzam güzel bir şey. Özellikle yayıncılar büyük ihtimal bu özelliğinden dolayı bu klavyeyi alabilirler. Rapid Trigger özelliğini açıp kapamamız da çok hoş bir şey olmuş. Bunu özellikle yazılıma ihtiyaç duymadan yapabilmemiz de ayrı bir güzel. Tuşların mesafesini yine yazılım ihtiyacı duymadan ayarlayabilmemiz de çok güzel bir şey olmuş. Bu dokunmatik alandan istersek bunu yapabiliyoruz. Sonuç olarak ise ben genel anlamda bu klavyeden şu an çok memnunum. Yazım hassasiyeti olarak olsun, stabilite olarak olsun gerçekten muazzam derecede çalışıyor ve hala da güncelleme geldiğinde sizlere hatırlatayım. İsterseniz son olarak da bir yazılımını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, yazılıma geldik. Burada tuşlar kısmına mesela K'ya bastınız. İşte buradan onlara makro atayabiliyorsunuz. Şöyle sıfırlayayım ben. K'ya herhangi bir makro atamak istemiyorum çünkü. Analog kısmı burada Rapid Trigger ve SnapTap özelliğini kullandığınız yer. Burası global çalışma alanı. Benimki 2 milimde duruyor. Siz bunu 0.1'e de alabilirsiniz ama genel olduğu için yazı yazarken rahat etmek için en azından 2'de tutun arkadaşlar. Burası da Rapid Trigger, mesela 0.2 milim yapmışım ben. Siz yine bunu Rapid Trigger için 0.1 daha dokunduğum gibi algılasın diyebilirsiniz. Şunu şöyle bir 0.4'e çekeyim. Bir de burada şunlar var. Şunlar yeni geldi yazılımla beraber. İnanın bilmiyorum yani şunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunlar sonradan çıkmış. Yazılım güncellemesi geldi 2-3 gün önce. Çok da detaylı bakamadım ama siz isterseniz bakabilirsiniz. Buradan size şöyle göstereyim. Hemen şunu da göstereyim. SnapTap özelliği buradan açık. İstediğiniz tuşa da atayabiliyorsunuz ki zaten A ya da D ya da W, S üzerine kurabilirsiniz. Zaten 5 tane şıkkınız var. İstediğine kurun arkadaşlar. Dokunmatik çubuğa özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Sistem birimi ilk başlıkta medya parçası, klavye parlaklığı yani RGB. Çalışma noktası, bunu işte 0.5 milim arttırıp 0.5 milim düşürebiliyorsunuz. Özelleştir kısmından mesela ben Armoury Crit açıyorum çift tıklamada. Bunu da yapabilirsiniz. İşte bak, sola kaydır, sağa kaydır, çift tıkla gibi. Yani bunları da özelleştirebiliyorsunuz. Burası ise RGB kısmı. Burası da aynı şekilde Razer kadar bence kaliteli, güzel. Performans kısmına geldiğimiz zaman ise sorgulama hızı var. 8 ya da 1, eskiden 2, 4 da vardı. Ama kaldırmışlar. Bir ara sadece 8 vardı, onu da söyleyeyim. Yani sürekli güncelleme geliyor. Burası ise farklı bir bölüm. Artık hani Create Gear denen bu Armor Crit üzerine daha hafif bir Armor Crit olan Armor Crit Gear'da bu klavye destekliyor. Onu söylemek istiyor. Buradan da yazılımları güncelleyebiliyorsunuz. Yazılım hakkında söyleyeceklerim ise bu kadardı. Benim bu klavye hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer video sizler için faydalı olduysa beğeni tuşuna basabilir ya da abone olabilirsiniz. Desteklemek isterseniz tabii ki de
Eğer sorularınız varsa bu klavye olur ya da başka ürünler hakkında olur. Eğer bilgim varsa sizlere cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.